Merhabalar. Öncelikle ben kendimden biraz bahsedeyim. Burada muhtemelen bilenler var, bilmeyenler olabilir. Ben Behram Çelen, yaklaşık kaç yıla yakın oldu? Yaklaşık 13-14 yıla yakındır yazılım üzerine çalışıyorum. Ya çeşitli projelerde çalıştım. Muhtemelen Ankara'da vesaire Türkiye'de bir süre çalıştım. Daha sonra farklı ülkelere danışmanlık veriyorum. Şu anda da aynı şekilde danışmanlık veriyorum. İşte İsviçre, daha sonrasında Almanya, Amerika. Şu an Amerikalı bir şirkette çalışıyoruz. Bunun dışında genellikle farklı dillerde yazdım, farklı dilleri kullandım. Symfony özelinde büyük oranda geliştirmeler yapıyorum. Symfony ve PHP üzerinde. Ayrıca vakit bulduğum zamanlarda farklı eğer ki dil veya işte farklı bir teknoloji varsa onları da elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum. Bugün de anlatacağım konu muhtemelen son zamanlarda alışık olduğunuz ChatGPT. Ya fazlasıyla gerçi çok uzun yıllardır olan bir teknoloji ama son yıllarda özellikle popülerleşmeye başladı diyeyim daha doğrusu. Daha çok son kullanıcıya hitap etmeye başladığı için. Bunda da çok daha yeni duyurdukları ChatGPT eklentileri, pluginlerin kullanımını ve nasıl bir geliştirme ortamını nasıl yayınlayabiliriz vesaire bunları anlatacağım. Bunu şununla karıştırmamak gerekiyor. ChatGPT'nin kendi API versiyonu var. Orada işte bir API key'inizi alıp daha sonra direkt ChatGPT'yi bir API olarak kullanabiliyorsunuz. Bizim kullandığımız bu değil. Direkt arayüzünde pluginler olarak bir kısım var. Buraya uygulama geliştirmeden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak nasıl bir environment olduğundan bahsedeyim. Şu anlık daha çok beta sürümünde, şu an daha çok yeni. Daha yani diğer App Store, işte Google Play vesaireye göre çok çok düşük bir plugin sayısı var. Şu an yaklaşık 500'e yakın, zaten daha Twitter'da bakarken de görmüştüm. Daha 500 duvarını yeni açmışlar. 500'e yakın eklentisi var şu anlık. Ben publish ettiğimde yaklaşık bir ay önceye yakın publish etmiştim. O zaman kaçtı? 60-70 civarında plugin vardı. Yeni yeni, yani her bir release'de yaklaşık 500'er biner eklenti ekliyorlar. Bu tabii işte kabul süreci bir tık uzun olduğu için olabiliyor. Genel olarak ben geliştirme ortamını fazlasıyla sevdim. Daha yeni bir environment. O yüzden dokümantasyonu gayet detaylı. Yani kabul edilebilir seviyede. Daha sonra toplulukları fazlasıyla cevap, responsif, herhangi bir soru sorduğunuzda hiç bekletmeden cevap veriyorlar ve ayrıca direkt yazılımı oluşturan kişilerle görüşebiliyorsunuz. Direkt mesajlarınıza, yani direkt birebir mesajda bile soru sorabiliyorsunuz, cevap alabiliyorsunuz. Daha çok beta bir teknoloji olduğu için size bir öncelik sağlıyorlar fazlasıyla. Ayrıca bu pluginlere nasıl erişilebilir konusunda da ya ChatGPT Plus almanız gerekiyor, subscribe olmanız gerekiyor ya da bir pluginler için bir waitlist var. Bu listeye kaydolup beklemeniz gerekiyor. Yaklaşık bir 3 aya yakın sürüyor. Ben yaklaşık 3-4 ay önce başvurmuştum. Genel olarak bu şekilde ortam. Ondan sonra nasıl kullanılıyordan bahsedelim ve biraz daha favori eklentilerden bahsedeyim. Favori eklentiler genellikle ChatGPT'nin kendi içerisinde yapamadığı, sadece bir LLM olarak kullanılan ChatGPT'nin kendi içerisinde yapamadığı dışarıdan third party, üçüncü parti yazılımlar eklemiş oluyorsunuz. Benim favorilerim arasında işte ChatWith PDF, WebPilot. WebPilot'ı belki duymuş olabilirsiniz. Bu normalde ChatGPT'nin hazır olan datası 2021 tarihine kadar. Bu WebPilot sayesinde ChatGPT'yi direkt internete bağlamış oluyorsunuz. Şunu diyebiliyorsunuz. Mesela işte bir URL verip bu URL'i bana summarize et, bunu bana bir özetini çıkart diyebiliyorsunuz. Veya işte bu PDF'te de herhangi bir PDF dosyasını veriyorsunuz. Bu mesela şöyle bir şey olabilir. 1000 sayfalık bir IKEA kataloğu. Bunun içinden herhangi bir ürünü alacaksınız. Bu PDF'i direkt yüklüyorsunuz. Daha sonra bu PDF'e soru sorabiliyorsunuz. Yani şunun gibi, mesela ben tahta bir masa almak istiyorum. Herhangi bir soru olabilir. Ben tahta masa almak istiyorum. Bunların bana bir listesini oluştur. Direkt bunun gibi birçok içeriği yapabiliyorsunuz. Daha sonra Show Me Diagrams, muhtemelen Twitter'dan vesaireden görmüş olabilirsiniz. Bu da verdiğiniz herhangi bir bilginin veya işte bir historical, tarihi datanın bir diyagramını çizmenizi sağlıyor. Benim buradaki en favorilerimden bir tanesi Zapier. Zapier'ı bilmeyenler için içerisinde yaklaşık 1000'den fazla integration var, uygulama var. Bu da birçok uygulamanın API'lerini kullanmanızı sağlıyor. Hatta neredeyse zero coding ile hiçbir kod yazmadan kullanabiliyorsunuz Zapier'ı. Bir farklı olan da Playlist AI. Ben bunda çok fazla geleceğin olduğunu düşünüyorum. Biraz daha mesela ChatGPT'ye herhangi bir
herhangi bir konuda sizin için bir şarkı listesi oluşturup daha sonra bunu gidip Spotify'dan oluşturabiliyorsunuz bu listeyi vesaire. Bunun gibi third party uygulamalarla interaction'a girebilmesi için bu aradaki pluginleri kullanabiliyorsunuz. Nasıl çalışıyor bunlar? Ondan bahsedelim. Çalışma mantığı aslında basit. Sizin plugin'inizin bir hostlandığı bir domain oluyor. Bu domaine siz kendi plugin'inizi kuruyorsunuz. Daha sonra gidip ChatGPT'ye diyorsunuz ki benim burada bu uygulamam var. Bunu plugin olarak kullanabilirsin. Daha sonra siz uygulamanız yüklendikten sonra kullanıcılar bu uygulamayı indiriyorlar plugin kısmından. Daha sonra sizin uygulamanızla alakalı, sizin eklentinizle alakalı bir istek geldiğinde otomatik olarak sizin eklentinizi kullanıyor. Bunun için herhangi bir ayar vesaire yapmanıza gerek kalmıyor. Mesela buradaki screenshot'taki örnek şu şekilde. İşte benim önceden yaptığım Image Editor diye bir eklenti var. Bu eklentinin tek olayı şu. Bir fotoğrafı yüklüyorsunuz. Daha sonra basit işlemler. İşte fotoğrafı rotate ettir. Daha sonra resize vesaire gibi işlemleri uygulayabiliyorsunuz. Buradaki örnek aynen şu şekilde. Bir fotoğraf yükle diyorsunuz. Daha sonra burada fotoğrafın URL'ini verdiniz. ChatGPT otomatik olarak bunu anlıyor, ne yapması gerektiğini. Daha sonra plugin'i kullanması gerektiğini anlıyor. Bu sizin API'nize bir request gönderiyor. Foto URL. Burada kullanıcının verdiği URL. Daha sonra response'u da sizin API'nizden gelen response. Yani aslında siz kullanıcıya bir endpoint vermiş oluyorsunuz. Kullanıcının isteğine göre request size geliyor. Input'ları da birazdan bir sonraki adımlarda göstereceğim. Input olarak alıyorsunuz. Daha sonra onu işleyip response dönüyorsunuz yeniden. Geliştirme ortamından bahsedeyim. Geliştirme ortamı istediğiniz herhangi bir dilde geliştirme yapabilirsiniz. Tek isteğimiz bir API çıkartmanız sonuç olarak. Benim sevdiğim ve kullandığım ilk aşamada bence çok kompleks bir framework veya kompleks bir dil seçmenize gerek yok. Sadece benim en favorilerim Express.js. Express.js bir Node.js library'si. Sadece tek bir index.js sayfasıyla hızlı bir şekilde endpoint'inizi ve response'unuzu çok hızlı bir şekilde build edebiliyorsunuz. Ve bunu istediğiniz yere deploy edebiliyorsunuz. En iyi yanı da bu. Yani ayrıca bir server vesaire ayağa kaldırmanıza gerek yok. Fast API, bu da Python sevenler için kullanılabilir bir library. Bu da aynı şekilde benzer bir şey yapıyor Express.js'te. OpenAPI'da sizin genelde API'nizin çalışma speklerini, çalışma stratejilerini vermeniz için OpenAPI'nin specification'larını takip etmeniz gerekiyor. Geliştirme ortamı aslında fazlasıyla basit ve eğer ki yapabiliyorsanız direkt cloud environment'ında geliştirme yapmanız ben öneririm şahsen. Lokaldense. Daha sonra onlara da geleceğiz. Şimdi config dosyası nasıl görünecek? Şimdi projemizi biz ayağa kaldırdık. Direkt işte npm init vesaire Express.js'de nasıl yazacaksınız? O şekilde başlattık. Daha sonra ChatGPT bizden bir config dosyası istiyor. Bu genellikle Chrome extension yazdıysanız veya işte diğer ortamlardaki aslında bir configuration file. Bir config dosyası. Formatı JSON olarak olması gerekiyor. Bunun aynı zamanda PEF'i de URL'i de her zaman için aynı olmalı. Well-known AI plugin JSON. Bu şekilde olmalı. Yani mesela domaininiz neyse, işte image editor dev ise bunu direkt / well-known AI plugin JSON şeklinde olmalı. Burada genel olarak hepsine yakını benzer. Sadece şunu yapmanız gerekiyor. Description for model. Bu önemli bir parametre. Bunda siz normal description for human, bu kullanıcılara gösterilecek olan description. Description for model'da siz ChatGPT'ye kendi plugininizi anlatmanız gerekiyor. Bunu da text olarak yapıyorsunuz aslında. İşte plugin edit yapabiliyorsun vesaire şeklinde uzun uzun bunu plugininizin ne işe yaradığını tamamen anlatmanız gerekiyor. Daha sonrasında OpenAPI YAML file var. Bunu birazdan şimdi anlatacağım. API dosyası, yani OpenAPI YAML dosyası YAML veya JSON formatında yapabilirsiniz. Eğer ki aşinaysanız zaten OpenAPI YAML dosyasını daha sonra Swagger editörden vesaireden de oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan konu şu, YAML dosyanız tamamen doğru olmalı. Bunu verifike et. Öncelikle bir valide ettirseniz, yani bir doğrulasanız iyi olur. Çünkü daha sonrasında hata ile karşılaşabilirsiniz. Bunda açıklamalar olması gerekiyor. Her türlü endpoint'te, şurada kısaca hemen mesela
örnek bir projeden göstereyim. Burada bütün field'ları doldurmanız gerekiyor. Çünkü bu aslında ChatGPT'nin bütün okuduğu sizin bu OpenAPI YAML dosyanız. Burada endpointlerinizi tek tek yazıyorsunuz. Daha sonra da her endpoint'in ne işe yaradığı ile alakalı description'larınızı tek tek eklemeniz gerekiyor ki ChatGPT hangi endpoint'in ne işe yaradığını bilsin. Bu şekilde. Daha sonra kimlik doğrulama kısmı. Kimlik doğrulama da şu, kullanıcılarınız sizinle nasıl, kullanıcılarınızın hangi kullanıcı olduğunu nasıl bileceksiniz? Burada 4 farklı çeşit kimlik doğrulama stratejiniz var. Birincisi açık, yani herhangi bir alt işlemi gerek yok. Benim API'm zaten public diyebiliyorsunuz. Zaten public olanlarda bunu kullanıyorsunuz. Daha sonra kullanıcı seviyesinde, servis seviyesinde out var. Şimdi detaylı olarak bakacağız. Şimdi açık uygulamalarda şu, direkt out kısmını type no diyorsunuz. Yani sizin uygulamanız herhangi bir şekilde tamamen halka açık anlamına geliyor. Tamamen public anlamına geliyor. Ben şahsen bunu kullanmanızı çok önermem. Çünkü herhangi bir şekilde GitHub'da vesaire sizin domaininiz expose olduğu anda sadece ChatGPT'den değil, diğer bot vesaire işte veya kötü niyetli birileri, kişiler bu API'nize rahatlıkla ulaşabiliyor olacaklar. Bunu çok önermem. Daha sonra kullanıcı seviyesinde bu özellik biraz daha beta bir özellik ve eğer ki kullanıcı seviyesinde bir authorization yapıyorsanız bunu ChatGPT publish etmeyecektir. Yani markette yer alamayacaksınız şu anlık. Bunun sebebi de UI'da şu anlık böyle bir şey desteklenmiyor. Bunu nerede kullanılıyor? Mesela sizin bir kullanıcılarınız var ve bu kullanıcıların sizin servisinizi kendi API keyleriyle kullanıyorlar. Mesela Toggle.com mesela misal. Kullanıcılar sizden API keylerini alıyorlar. Daha sonra kendi sistemlerine ekliyorlar ve kullanıyorlar. Bunu da sadece development için kullanabiliyorsunuz ama daha sonrasında markette bütün herkese açamıyorsunuz. Servis seviyesinde ben şahsen ilk aşamada yeni bir uygulamanın, yeni bir plugininiz varsa direkt ben bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun da şu demek oluyor. Benim servisimi sadece ve sadece ChatGPT kullanıcıları kullanabilir. Bunu yaparsanız ChatGPT dışında herhangi bir kullanıcı sizin servislerinize ulaşamıyor olacaktır. Tabii ki gerekli verification'ı, gerekli validasyonu yaptıktan sonra. Bunda da şu şekilde oluyor. Siz gidip ChatGPT'ye diyorsunuz ki bu benim servis token'ım. Bunu ne zaman bana request gönderirsen bana bearer token'uyla beraber bana gönder ki ben senin ChatGPT'ye request olduğunu anlayabileyim. Daha sonra son olarak da OAuth var. OAuth'u belki genel olarak duymuşsunuzdur işte Google'dan, Facebook'tan vesaire. Bunda da durum şu, eğer ki sizin uygulamanız, sizin plugininiz kullanıcının hangi kullanıcı olduğuna dair bilgiler gerekiyorsa, yani direkt kullanıcı bazlı bir yetkilendirme yapacaksanız bunu yapmanız gerekiyor. Bunda da maalesef ki şöyle bir problem var. Kullanıcılara ChatGPT'ye hangi e-mail ile login olduysalar, yani giriş yaptıysalar onunla bana gönder diyemiyorsunuz maalesef ki. Yani daha proper bir çözümü yok şu anlık. Daha düzgün bir çözümü yok şu anlık. Sizin plugininiz aslında bir OAuth server görevi görüyor. Burada kullanıcıların tek tek kimlik belirlemesini yapabiliyorsunuz. Üçünde de kullanıcı servis seviyesinde ve OAuth'ta da kendi lokal development'ınızı kullanamayacaksınız. Çünkü verifikasyon yapılması gerekiyor token exchange için. Bundan dolayı ben şahsen Local Tunnel veya Ngrok, bu teknolojileri biliyorsanız durum şu, kendi lokalde çalışan bir servisinizi public'e yani halka açabiliyorsunuz. Bunda da sadece işte Ngrok HTTP 8000 işte 8000 portunu dışarıya işte 80 ile açlayabiliyorsunuz. Bunları kullanmanızı öneririm. Bunu da genellikle bu OAuth'u nerelerde kullanabilirsiniz? Birkaç tane örnek vereyim. Mesela bir önceki gösterdiğim Spotify Playlist plugininde yapılan şu, kullanıcı kendi Spotify hesabında ChatGPT ile istenen şarkıların listesini Spotify'da oluşturabiliyor. Böyle bir ihtiyacınız varsa kullanıcıyı direkt OAuth'la kendi endpoint'inize yönlendiriyorsunuz. Daha sonra kullanıcıdan Spotify isteklerini vesaireyi alıp daha sonra ChatGPT'ye yeniden dönüyorsunuz ki kullanıcı ChatGPT üzerinden bir istek yaptığında direkt sadece o kullanıcı için bir playlist oluşturabilirsiniz.
Bu şekilde birçok kullanım alanı var. Özellikle payment kısmına geldiğimizde zaten anlatacağım detaylı. Orada da bunu kullanmanız gerekiyor. Bunu implement etmesi diğerlerine göre çok daha zor. Eğer ki eksperimental, daha böyle deneysel bir projeniz varsa, ben şahsen direkt public bir uygulamayı ilk aşamada implement etmenizi öneririm şahsen. Çünkü OAuth vesaireyi implement etmesi biraz daha zor. Bir de şu anlık çok fazla örnek kod da yok. O yüzden sadece ve sadece ChatGPT'nin kendi dokümanlarına sadık kalmanız gerekiyor. Şu şekilde genel response nasıl olması gerekiyor? Siz normal herhangi bir API'de nasıl response dönüyorsanız aynı şekilde döneceksiniz. Sadece tek önemli olan husus şu, açıklama eklemeniz gerekiyor. Description for model. Her türlü endpoint'in responsunda bir açıklama eklemeniz gerekiyor ve bu açıklama en ince detayına kadar nasıl kullanıcıya, nasıl gösterileceği ve ne olduğuna dair tek tek açıklama yapmanız gerekiyor. Mesela bu endpoint'te işte image URL, şurada göstermiş sanırsam. Burada mesela kullanıcı bir şey upload etti. Daha sonra bunu proses ettik biz. Kullanıcı image URL döndük, photo ID diye bir şey döndük ve description. Description sadece kullanıcının göreceği bir description. Description for model ise bu response'u nasıl kullanacak ChatGPT. Burada tek tek açıklıyoruz. İşte ben sana photo ID diye bir şey gönderdim, image ID diye bir şey gönderdim. Daha sonra bunları al. İşte mesela ben burada ne demişim? Markdown syntax ile işte tıklanabilir bir şekilde oluştur demişim. Bu şekilde açıklamanız gerekiyor fazlasıyla. Açıklayıcı olması gerekiyor. Şimdi uygulamanızı geliştirdiniz. Her şey güzel. İlk aşamada kullanıcı da şu an için gördüğüm kadarıyla kullanıcı base'leri de güzel. Yani indirme olabiliyor. Hatta yani ben geliştirdiğim uygulamada ikinci haftasına yakında direkt 15 bine yakın kullanıcı kullanmaya başlamıştı. Detay istatistik göremiyorsunuz ama server tarafında bunu kendinizin yapması gerekiyor. Daha sonra belli bir aşamaya geldiniz ve bu işten para kazanmak istiyorsunuz. Daha sonra bunu nasıl yapabilirsiniz? Maalesef ki ChatGPT'nin kendi embedded, yani kendi içinde bir ödeme çözümü yok. Kendi bir ödeme çözümü yok ve şöyle de bir durum var. ChatGPT'nin geliştiricileri, daha doğrusu plugin geliştiricileri in-app purchase'e biraz karşılar. Çünkü demek istiyorlar. Yani biz herhangi bir bilgiyi ücretsiz olarak uzun süre vermek istiyoruz dedikleri için buna biraz daha karşılar. Bunun için tabii ödeme çözümlerini OAuth üzerinden yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde OAuth implement edeceksiniz. Daha sonra bu kullanıcıyı öncelikle Google'a yönlendireceksiniz. Google'dan bir kullanıcıyı authenticate ettirip daha sonra sizin ödeme çözümlerinizden birisi. Bunlar Stripe olabilir. İşte Türkiye'de olan çözümlerden EasyCo vesaire olabilir. Bu şekilde kendi external çözümlerinizi kullanmanız gerekiyor. Yani işte Apple Store'daki gibi embedded bir çözüm yok. Veya işte Apple Pay'deki gibi. Bu şekilde. Daha sonra yayınlama süreci. Yayınlama süreci aslında gayet basit diyebilirim. Şöyle, siz uygulamanızı lokalinizde geliştirdiniz. İşte daha sonra kendi ChatGPT'nin aynı zamanda debugging tool'ları da var. Hangi istek gitti, daha sonra response olarak ne geldi vesaire, bunların hepsini debug edebiliyorsunuz kendi dashboard'unda. Bu aşamada beta kullanıcıları çağırabiliyorsunuz. İşte eğer ki plugin herhangi bir kullanıcıda açıksa diyebiliyorsunuz ki bu benim URL'im. Sen de alıp bu domaini deneyebilirsin diyebiliyorsunuz 100 kişiye kadar kullanıcıya. Daha sonra göndermeden önce isimlendirmede ChatGPT'nin kendi kuralları var. Mesela işte GPT adını kullanamıyorsunuz. Daha sonra belli kuralları var. Bu kurallara uymanız gerekiyor ama zaten bunu size uygulamanızı yüklerken, daha doğrusu plugininizi yüklerken zaten size uyaracak. Daha sonra içerik politikasında işte zaten bunu biliyorsunuzdur. Yani uygun olmayan, proper olmayan herhangi bir içeriği yayınlayamazsınız bunda. Özellikle production'a deploy ederken benim tavsiyem şahsen direkt JavaScript Express veya işte FastAPI gibi Python kütüphanelerini kullanıp hızlı bir şekilde projenizi geliştirip daha sonra Vercel veya Replit bunlara direkt deploy edebilirsiniz. Zaten bildiğim kadarıyla belli bir limite kadar zaten ücretsiz ve Vercel app'te yalnız şöyle bir problemle karşılaşacaksınız. Kendi
içerisinde çalışan function olarak yüklemeniz gerekiyor. Yani direkt bir backend application olarak yükleyemeyeceksiniz. Ama yine çözümleri var bunun da. Çözümleri var bu şekilde. Ondan sonra yayınlanması da yine code review'e gönderdikten sonra, kontrol edilmeye gönderdikten sonra 5 veya 7 gün içerisinde kabul ediliyor. Zaten bu süre çok hızlı işliyor veya uygulamanızda herhangi bir problem varsa, plugin'inizde herhangi bir problem varsa direkt sizi bilgilendiriyorlar. Bu çözüm fazla hızlı sürüyor ve tek tek kontrol ediyorlar plugin'inizin bütün endpointlerini. Daha sonra işte çalışıyor mu düzgün bir şekilde. Daha sonra birazcık load testing de yapıyorlar. Mesela işte 50 kullanıcıyla birden istek gönderiyorlar. Yani şöyle, ben ilk aşamada versel vesaire dememin sebebi de birazcık scaling'i kolay olması için. Çünkü kendi server'ınızda ilk aşamada ne kadar kullanıcı geleceğinizi bilemezsiniz ve muhtemelen beklediğinizden fazlasıyla kullanıcı gelebilir. Benim tahmin ettiğimden fazlasıydı şahsen. O şekilde. Bunun dışında da sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Behram. Aynen.